uçmak değil de bizim için her şeyi ifade ediyor yelken kanat. İşte havada özgürlük hissi, yalnızlık, o rüzgarı hissetmek, bunların hepsini katmak gerekir. Yelken kanat için çok uygun değil. Tek kelimeyle bence ifade etmek müthiş bir keyif diyebilirim. Yelken kanat, şöyle söyleyeyim, gerçekten uçabildiğini hissedebildiğin, yani uçtuğunda gerçekten kendi kanatların varmış gibi hissedebildiğin tek hava aracı. Bence uçulabilecek, uçma hissini en doruk noktada yaşayabileceğin hava aracı olduğu için yelken kanat benim için bambaşka bir şey. Şimdi herkesin tabii uçuş keyfinden beklediği şeyler farklıdır. Biz tabii ilk yelken kanatla başladık. İşte rüzgarı hissetme, havada o yüzünüze, ellerinize rüzgarı çarpması, hız, sürat ve güvenlik gibi etkenler bize biraz daha çok sevdirdi. Örneğin yelken kanatla uçtuktan sonra kapalı kabinli bir hava aracıyla uçtuğumda aynı keyfi almadım. Özetle yani biraz daha özgürlük hissi, kuş gibi uçabilme deriz ya, hep onu hissedebilme yani. Bu hava aracının daha fazla uçabilmesi için termal aktivitelere ihtiyacımız var. Isınan havanın yükselmesiyle termikler oluşuyor. Bu termikler içerisinde biz de süzülerek irtifa alıyoruz. Bunun oluşumu mesela nasıl söyleyebilirim? Bir kayalık arazide daha fazla güneş aldığı için ısınma daha fazla gerçekleşiyor. Gördüğümüz uçuş esnasında bunun daha fazla ısınabileceğini düşündüğümüz için biz de onun çevresinde termik aramaya başlıyoruz. Termikler şekil olarak değişebiliyor. Bir koni gibi yükselebilir veyahut da baloncuk olarak böyle sadece bir alanı kapsayacak şekilde değişebilir. Burada olay şöyle oluyor. Uçuş esnasında kanat süzülmeye başladığında, kanat sağ tarafa doğru atmaya başladığında bir anda hava, anlıyorsun ki merkez tarafında, sol tarafında termik var. Biz de aksi şekilde kumanda vererek termik merkezine oturmaya çalışıyoruz. Termiği dönerek içerisinde yükselmeye başlıyoruz. Burada amacımız daha fazla irtifa alarak daha fazla mesafe gidebilmek. Bizim uçabilmemiz için termal aktiviteler ve rüzgara ihtiyacımız var. Tecrübe işi diyebiliriz. Meteorolojik şartlar ve yerdeki nasıl diyeyim, yerin şekilleriyle alakalı, ısınan bölgeleri tespit edebilmekle alakalı biraz da. Tek başına çıktığında birazcık daha şans meselesi. Bulduğun termik tek başına dönebilirsin ama termik bir yerden sonra bitiyor. İleri gitti işte tekrar bir termik bulman gerekiyor. Yarışmalarda şu tarz gerçekleşiyor. Veyahut da burada ekip uçuşlarında 5 kişi bir anda çıkıyor. Hepsi bir yerden dağılıp bir kişi bulduğunda hemen hepsi altına toplanıyor. Hep beraber dönmeye başlıyorlar termiği. Termik bittikten sonra tekrar ekip dağılıyor. Bulanın hemen altına geçip bu şekilde mesafeler kat ediliyor. Bu en keyifli olan tarafı zaten termiklerle uçuş yapabilmek burada. Yelken kanatta şöyle, yani kesinlikle ben evet çok iyi bir pilotum, tam anlamıyla oldum diyemiyorsunuz. Dünkü uçuşumda mesela bir sürü tecrübe edinmişimdir. Yine aynı şekilde bugünkü uçuşumun da bana kattığı bir sürü tecrübeler olmuştur. O yüzden sürekli her uçuşta bir şeyler öğreniyoruz. Yani ne kadar bu yılda işte 8 yıl, 10 yıl geçirmiş olsak da, işte yüzlerce saat uçuşumuz olsa da mutlaka her uçuşta ekstra bir şey öğrenmişizdir. O yüzden zaman zaman tabii meteorolojik şartlar çok etkiliyor yelken kanadı. İnişlerde özellikle iniş anında ayaklarınızın üzerine inebilmeniz için saniye, yani saniyeler de değil, saniye içerisinde yapmanız gereken bazı kumanda hareketleri var. Bunlarda geç kalırsanız veya erken yaparsanız kazalar zaman zaman, biz de ne kadar profesyonel olsak da özellikle inişlerde zaman zaman bu tarz kazalar yaşayabiliyoruz. Şimdi ölümle ilgili tabii ki riskli bir iş yapıyoruz, bunu kabul ediyoruz ama her öğrencilerim de çok sorar. Özellikle stres, heyecanla ilgili. Hocam hala heyecanlanıyor musunuz? Aslında sordukları şey korkuyor musunuz, ama bunu heyecanlanıyor musunuz diye sorarlar. Tabii o tepeden çıkmadan önce mutlaka heyecan yaşıyorum. Bir takım
kaygılarım oluyor bir şeyin ters gitmemesi için. Çünkü kalkış çok önemli. Rüzgarın o anını iyi yakalamak gerekiyor. O yüzden heyecan yaşıyorum. Bu heyecanda ne yapıyor? Beni daha iyi motive ediyor aslında. Kontrolleri çok daha dikkatli yapıyorum. Bu heyecan mutlaka aslında yaşanmalı. Genelde insanların yükseklik korkuları var. Ama çoğu insan yükseklik korkusunu şu şekilde değerlendiriyor. İşte 5. kattan aşağı baktığımda başım dönüyor benim. Onunla nasıl uçarım? Aslında o hissettikleri derinlik korkusu. Bunu yükseklik korkusu olarak değerlendirdikleri için bu spora karşı bir ön yargı oluşuyor insanlarda. Uçuş esnasında sürekli ufka baktığımızdan dolayı herhangi bir korku hissetmiyorsunuz. Bu yüzden de bu konuyla ilgili bir çekince yaşamamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Genelde 16 yaşından gün almış ve 65 yaşına kadar kursiyerimiz oldu. 16 yaşından başlayıp 65 yaşına kadar kursiyerimiz oldu. Yeter ki sağlık problemi olmasın. Tabii her geçen yıl öğrenci karakterlerinde, öğrencinin fiziksel özellikle durumlarıyla ilgili zaten bir değişim yaşıyoruz. Çağın tabii bilgisayar çağı olması biraz daha etkin oluyor bu durumda. Gelen öğrencilerimiz spor hiç yapmayan, işte daha çok bilgisayar başında vakit geçiren, oyun oynamayan gençlerimiz küçük yaşlarda geliyor. Onlar tabii biraz daha zorlanıyorlar bu sporla. Başlangıç eğitimlerinde özellikle bir fiziksel güce, reflekslerin hızlı olmasına ihtiyaç var. Yani ani karar vermemiz gerekiyor. Hemen de verdiğimiz kararı uygulamamız gerekiyor yelken kanadın kumandalarında. O yüzden her yıl biraz daha maalesef öğrencinin böyle öğrenebilirlik seviyesinde bir düşme oluyor maalesef. Tabii mental o kafada da bitiyor ama kondisyon çok önemli bizim işte. Çünkü o ilk kalkışı çok süratli bir şekilde koşmanız lazım. İlk başta tabii teknik de olmadığı için normalde teknik olmuş olsa hemen hemen çoğu kişi yapabilir ama ilk başta tekniği yok. Kondisyonu da yok. Güç uygulamaya çalışıyor. Gücü de yetmediği için bu işi yapamayanlar çoğunlukta. Yani bizim için kondisyon en önemli şey kondisyon. Kondisyonu yoksa maalesef işte 34 kişiyle başladığımız bir tekamül kursunu 18 kişiyle bitirdik. Çıkıştaki hocamız, inişte bizi bekleyen hocamız hepsinin telsiz konuşmalarıyla aslında bir şekilde götürdük olayı. Çıkışta en başta tabii ki o tepenin kenarına geldiğimizde o rüzgarı hissettiğinde ve öndeki boşluğu gördüğünde çok büyük bir heyecan oluyor. Ama yanında hocanın sana güvendiğini biliyorsun ve seni sonuçta buradan elemediklerine göre senin bu işe yeterli olduğuna karar vermişler. Onu da bildiğimiz için aslında kendimden çok ben hocalarıma güvenmiş gibi bir şey oldum. Hocamız hadi dediği anda zaten 3-5 adımdan sonra ayaklarımız yerden kesiliyor. Çok stres altında oluyoruz. Onların herhangi bir zarar görmemeleri için tüm emniyet tedbirlerini uygulamak için son derece dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Eğitim sistemlerini her yıl güncellemeye çalışıyoruz. Avrupa standartlarını değerlendiriyoruz. O yüzden öğrenciler için biraz daha keyifli geçiyor. Ben de öğrenciyken bildiğim için o zamanlar daha keyifliymiş. Öğretmenken iş biraz daha stresli oluyor açıkçası. Tabii birçok heyecan yaşıyoruz. Ufak tefek kazalarımız oluyor, üzülüyoruz ama tabii bu yorucu temponun ardından öğrencilerimiz gökyüzündeki o yerlerini aldıkları zaman çok daha keyifli oluyoruz. Esas mutluluğu, heyecanı orada yaşıyoruz. Ayaklarımı harnesin içine soktum ve daha sonra tamamen aslında telsize odaklandım ve karşıdaki nirengeye odaklandım. Çok fazla aşağı bakmadım. Büyük ihtimalle aşağı baksam bir korku oluşurdu ama daha önce hocalarımızın eğitimde bize söylediği bir şey vardı. Konsantrasyonu topla, rahat ol ve nirengiden kesinlikle sapma. Kendimi rahat bıraktım. Zaten hocalar da telsizden güven verici konuşmalar geldikçe iyice rahatlıyorsun.
dümdüz gitmeye devam ediyorsun. Daha sonra aşağıdaki iniş hocamıza devrettiler kontrolü. O da gayet güzel bir şekilde kontrolleri söyledi. Sağa dön, sola dön şeklinde. Ona tamamen güvenerek biz de onun dediklerini yaptık ve bir şekilde indik yani en son. Göğsüs indim ama olmaması gereken bir şey ama ilk uçuşta. İnönü Kule Yelken Kanat Yer Kontrol. Son rüzgar durumunu alabilir miyim? Rüzgar 330'dan 8 knot alındı. Yelken kanat tekamül kursiyerlerinin kalkışları başlayacak. Malumat. Biraz da bu hissetmekle ilgili, hissiyatla ilgili. Yani yelken kanadı gördüğümüzde onun bizi uçuracağına, taşıyacağına inanmamız gerekiyor. İnanarak ve istekli başlamamız gerekiyor. Yani diğer branşlarda olabilir ama biz de geldiğinde buraya ya evet hani yapabilirsem bir deneyeyim gibi olmuyor. Gelince kararlı gelmek gerekiyor buraya. Onun için de tabii fizik kuvvetin yerine psikolojik olarak da burada buna hazır olmamız gerekiyor. İlk uçuşum şöyleydi. İlk 10 saniye hani gözüm bir karardı açıkçası. Ama sonra hani korkudan çok zevk almaya başladım havada. Yani iyi ki bunu yaptım falan dedim. Hani kanadı da hissetmeye başlayınca hani işin ne kadar zevkli olduğunu anladım. Burada uçmayı daha çok hissediyorsun. Ben yamaç paraşütü de yaptım. Yani orada daha çok oturuyorsun ve oradaki frenlerle oynuyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Ama burada kanadı hissediyorsun. Hani gerçekten süzülüyormuşsun gibi oluyor. Yani o his muhteşem bir şey. Yani uçma hissi gerçekten güzel. O rüzgarı karşılamak, karşıdan rüzgarı almak, o rüzgara karşı hani bir şeyle, o rüzgara karşı koyuyorsun. Yani havada o rüzgara karşı koyuyorsun ve o rüzgar seni kaldırıyor. Aslında hem dostun hem düşmanın gibi bir şey. Açıkça söylemek gerekirse herkese böyle olduğunu düşünüyorum. Ben uçuştayken ayaklarım yere basarken ki düşündüğüm hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece oradaki yaşadığım o his, özgürlük, keyif, o manzaranın ihtişamı en çok etkileyen şeyler. Bazen kendime de soruyorum indiğimde havadayken ne düşündüm ben falan diye sorguluyorum kendimi ama hiçbir şey düşünmemişim gibi oluyor. Sadece uçuşla ilgili şeyleri düşünmüşüm. Ama indiğimizde mutlaka yüzümüzde bir gülümseme oluyor. Yani o günün bütün stresini aslında yorgunluğunu bile uçuştan sonra atmış oluyoruz. Öğrencilerimizde de bunu görüyoruz. Uçuştan sonra ister istemez yüzlerinde bir gülümseme oluyor. İşte yürüyüşleri değişiyor deriz bazen. Özgüvenleri arttığı için böyle. Bazılarının konuşmaları değişir. Katkıları çok fazla yani. Gökyüzünde o kendi yerinizi hissetmek çok daha farklı bir his oluşturuyor insanda. Türk Hava Kurumu'nun birçok ilde şubeleri var. Bu şubeler vasıtasıyla bizim kurslarımıza başvuru yapabilirler. Böylelikle buraya gelmek için sıraya girebilirler. Türk Hava Kurumu, Türk gençlerinin havacılıkla tanışması için kurulmuş bir kurum. Burası bizler için kurulmuş. Türk gençlerinin tamamıyla sportif havacılık ve hatta havacılığa ilk adım atabilmesi için kurulmuş bir kurum. Bu yüzden de burası bizim olduğu için bütün gençleri buradan eğitimler almasını, bu faaliyetlere katılmasını isteriz. Söyleyeceğim öncelikle genç yaşlarda başlamalı. Yani 17-18'li yaşlarda başlanılmalı. Buna zaman ayırmaları gerekir. Tabii zaman ayırmak için bu bir yani bunu uçuşu, havacılığı bir yerden seviyor olmak gerekir. Bu zaten buraya gelip de biz bunun örneğini canlı yaşıyoruz. Gelip burada herhangi bir hava aracıyla bir defa uçuş yapan bir arkadaşımız bile direkt hemen havacılıkla ilgili bilgi alıp bu eğitimlere başvuruyor. Biz Türk Hava Kurumu olarak imkanlar dahilinde tüm istekli, arzulu olan, havacılığa bağlı olan arkadaşlarımıza zaten desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Tavsiyem havacılıkla bir an önce herkes tanışsın. Korkulduğu, bahsedilen korkuların olmadığı, keyifli olduğu, bütün emniyet tedbirlerinin burada alındığını görerek bir an önce havacılığa başlamalarını tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyen gençlerimize ve arkadaşlarımıza öncelikle dışarıdaki
veya Türk Hava Kurumu'ndaki yetkili öğretmenlerden bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum. Ve bu işi devam ettirebileceklerse eğer çok iyi araştırsınlar ve ona göre de bu işe başlasınlar diyorum. Yelken kanat, başta da söylediğim gibi, çok güzel bir spor. Kuş gibi uçmanın tanımı, ama diğer taraftan eğitimi çok zor ve sürdürülebilirliği de zor bir hava aracı. Çok iyi değerlendirip buna göre bu işe başlamalarını tavsiye ediyorum.